Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz, iki şiş, 5 şiş görünümlü çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve koyu pembe tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir patik oldu. Patiğimizin kenarları bu şekil. Tabanımız böyle. Topuk kısmı. Patiğimizin hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Ben bu patiğimi şu taban bölümlerinde normal şöyle 2 tane daha küçük yedek şiş kullandım. Bu bölümleri misinalı şişle de rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha küçük yapmak isteyenler şu arka haroşa sayılarını birkaç sıra eksik yapabilir. Büyük yapmak isteyenler de 40-41 numara yapmak isteyenler de şu haroşa sayılarını benden birkaç sıra fazla yapabilir. Örerken mezura ile sizlere ölçüyü de vereceğim. Patiğimizi hanımlar burun kısmından başlayacağız. Krem ipim ile başlayacağım. 27 ilmek atacağım hanımlar. Bu şekilde 27 ilmek atacağız. Şu birinci ilmeğim. 2 3 4 5 6 böyle 27 adet ilmeğimizi atıp gelelim. 27 ilmeğimi attım hanımlar. Hemen şu kenarına bir düğüm atacağım. Şöyle. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada haroşa yani düz örgü uygulaması yapacağız ilk sırada. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi düz olarak öreceğim. İlk sırada ilmeklerimizi düz örüyoruz hanımlar. 27 ilmeğin tamamını öreceğiz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu aşamada artık patiğimizin yanlarından artırma, ortadan kesme yapacağız. Ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz şimdi ilmekleri. Ön yüzdeyiz hanımlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinci ilmeğimi normal düz ördüm. Hemen ikinci ilmekten sonra şuraya bir ilmek atıyorum. Buraya bir artırma yaptık. Burada 3 ilmeğimiz oldu. Şimdi ortaya gelene kadar buraya toplam 13 ilmeğimi öreceğim. 3 ilmeğim var. Şu 4. ilmeğim 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Burada artırma yapmıştık. Şimdi 13 ilmek ördükten sonra tam ortada kesim yapacağız. Burada üçlü bir kesim yapacağım. Şöyle yapacağım hanımlar, ortaların şöyle düzgün düşmesi için. Bu ilk 2 ilmeğimi alıyorum. Bakın şu ikinci ilmeğimi şöyle ilk ilmeğimin önüne bıraktım. Ardından bu 2 ilmeğimi ve şimdiki şu 3. ilmeğimi de alıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Yani burada üçlü bir kesim yaptım. Burada kenarda artırma yaptık. Ortada kesim yapıyoruz bu şekilde. Şimdi diğer ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sağ ve sol kenarda 13'er ilmek olacak zaten. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar 27 ilmeğimiz oldu. Sağda ve solda artırma yaparken ortada kesim yaptık. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde kesim yapmayacağız hanımlar. Bu aşamada arka yüzde ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Ön yüzde hem artırma hem kesme yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını ters örüyoruz. Ön yüzde bu şekilde model yaptık. Bir sıra, arka yüzde ikinci sıradayız hanımlar. 4 sıra bunu yapmamız gerekiyor. Sonra pembe desenimize başlayacağız. Bu şekilde ilmeklerin tamamını ters örüyoruz. Bakın artırdığımız ilmeğimiz burada. Onu da ters ördüm. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Yine ön yüzdeyiz. Aynı işlemi tekrar edeceğiz hanımlar. Yine kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi ördükten sonra hemen buraya şöyle bir ilmek atıyorum. Bakın burada 3 oldu.
13 ilmek örülecek. 4. ilmeğim 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yine ortada aynı şekilde üçlü bir kesim yapacağım. İlk 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeğimi şöyle ilkinin önüne bıraktım. Bu 2 ilmeği ve hemen soldaki 3. ilmeği de şişime alıp üçünü birden topladım. Yine ortada üçlü bir kesim yaptım. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Ön yüzde 3. sıradayız hanımlar şimdi. Ve buraya da yine şöyle artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döneceğiz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Bakın hepsini ters öreceğim arka yüzde. Bu aşamada hanımlar ön yüzde renk geçişi yapacağım için ipimi aradan çıkarttım. Sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Renk geçişi yapacağımızda sonuncu ilmeklerimi arka yüzde örmüyorum. Şimdi pembe ipimi alacağım hanımlar, modeli yapacağız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Krem ipimizle ön yüzde düz, arka yüzde ters 4 sıra ördükten sonra hemen modele başlıyoruz, pembe modelimize. Bu aşamada hanımlar 4 sıradan oluşan modelimizin ön yüzde ilk sırasındayız. Yine artırma ve kesimlere devam edeceğiz. İlmeklerimi düz öreceğim. Şu kenar ilmeğini ördüm. Şöyle ikinci ilmeğimi de ördükten sonra şöyle pembe ipimin ucunu düğümleyeceğim. Şöyle kendine düğüm atacağım. İlmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Bakın 2 ilmek ördüm. Hemen buraya bir tane şöyle artırmamı yapıyorum. Bakın ilmek attım buraya. 3 ilmek oldu. Yine kenara 13 ilmek öreceğim. Şu 4. ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Zaten hanımlar bakın ortadaki kesim yaptığımız ortadaki ilmek belli oldu. Bunun hemen yanındaki bir ilmeğe kadar örüyoruz. Burada yine üçlü kesimimi yapacağım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirdim. Sonra bu 2 ilmeği ve soldaki ilmeği de alıp üçünü birden kesiyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar yine ilmekleri öreceğim. Sol kenarda da artırma yapacağım. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen buraya da artırma yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi ördüm. Modelin ön yüzde ilk sırasını yaptık hanımlar. Geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Modelimizin ikinci sırasını öreceğiz şimdi. İlmekleri arka yüzde de yine düz öreceğiz. Sadece ortada bakın tek kesim yaptığımız ilmek, sadece bunu ters öreceğiz. Kenar ilmeğini aldım. İlmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzde modelde ikinci sıramız. Bu ilmeklerimi düz örüyorum. Kenardaki 13 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın ortada kesim yaptığım ilmeğime geldim. Sadece bunu ters örüyorum arka yüzde. Yine devamındaki diğer 13 ilmeğimi de düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Tekrardan ön yüzdeyiz. Modelde 3. sıradayız. Bu sıramızda model kurulumu yapacağız. Bakın kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. İlmek attım buraya. Artırmadan sonra bakın şey yapacağız. Model kuracağız. İpimi şişime doluyorum hanımlar. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Bakın şu ortadaki üçlü kesim yapacağımız yere kadar modeli kuracağız. İpimi şişime doladım. Öndeki 2'yi kestim. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Bakın ortada kesim yaptığım ilmek ve sağında ve solunda birer ilmek var. Tekrar bu ortada üçlü kesimi yapıyoruz. Bu ortadaki ilmeğimi ilkinin üstüne bıraktım. Sonra hemen solundaki ilmeği de alarak üçüne birden kesiyorum. Ortada kesimimizi yaptık. Yine model kurulumuna hemen devam ediyorum. Son 2 ilmek kalana kadar artırıyorum.
öndeki 2 ilmeği kestim. Artırdım, öndeki 2'yi kestim. Artırdım, öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Artırıyorum, öndeki 2 ilmeği kestim. Artırdım, öndeki 2 ilmeğimi kestim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen buraya artırmamı yaptıktan sonra kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Modelimizi ön yüzde 3. sırada kurduk. Şimdi geri döndüm. Modelde 4. ve sonuncu sıradayız. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sadece ortadaki kesim yaptığımız ilmeği ters öreceğiz. Bakın artırdığım ilmek, kesim yaptığım ilmek, hepsini düz örüyorum. Bakın ortadaki ilmeğime geldim, kesim yaptığım ilmeğim. Sadece bunu ters ördüm. Diğer ilmeklerimi de yine düz örüyorum. 4 sıradan oluşan modelimiz bu kadardı hanımlar. Modelimiz böyle. Bu defa ön yüzde renk geçiş yapacağım için ipimi aradan kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmeden sağ şişime taktım. Gördüğünüz gibi hanımlar, bakın ilk modelimizi bu şekilde yaptık. İlk modelimiz böyle. Şimdi tekrar krem ipimizi alıyoruz. Yine 4 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Kesimleri de yapacağız. Bakın kenar ilmeğini ördüm. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra artırmamı yapıyorum. Ortadaki bu üçlü ilmeğe kadar öreceğim. Yani kenardaki 13 ilmeği öreceğiz. Ortada kesim yapacağız. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Toplamda 4 sıra bu işlemi yapacağız hanımlar. Ardından ikinci modelimizi kuracağız. Yine bakın ortaya geldim. Bu ortadaki ilmeği ilkinin önüne bırakıyorum. Bu 2 ilmeği ve hemen soldaki üçüncüyü alıp üçünü birden kestim. Yine ilmeklerimi düz örmeye devam edeceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim var. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi hanımlar, ön yüzde ilk sıramızı yaptık. Şimdi arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi bu şekilde sıra sonuna kadar ters olarak hepsini örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimizi ters ördüm geldim hanımlar. Tekrar ön yüzde 3. sıradayız. Yeniden ilk 2 ilmeğimden sonra artırmamı yapıyorum. Kenara 13 ilmek öreceğim. Yine ortadan kesimimi yapacağım. 3. sıramız oluyor bu. Bu şekilde bakın. Ortadaki ilmeklerime geldim. Burada tam ortadaki kesim yaptığım ilmeğimi hemen ilk ilmeğimin önüne şöyle getirdim. Yer değiştirdim. Bu 2 ilmeği ve hemen solundaki üçüncüyü de alıp üçünü birden kestim. Şimdi yine son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm burada. Hemen burada artırmamı yapıp kalan 2 ilmeğimi böyle örüyorum. 3. sırayı da ön yüzde yaptık. Geri dönüyoruz. Arka yüzde 4. sırada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Yine hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Bu aşamada ön yüzde renk geçiş yapacağım için sonuncu ilmeğimi bakın arka yüzde örmeden aldım. Şimdi ön yüzdeyiz. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapıyoruz. Modelde 1. sıramız, pembe ipim ile kenar ilmeğini ördüm. 2. ilmeğimi de ördükten sonra hemen artırmamı yapıyorum. Yine kenara 13 ilmek öreceğiz. Bakın 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yine ortada üçlü bir kesim yapacağım hanımlar. Bakın 2. ilmeği ilkinin önüne bırakıp bu 3 ilmeğin üçünü birden kesiyorum ardından. Şimdi tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmek, hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Modelin 1. sırasını ördük. Arka yüzde modelde 2. sıradayız. Yine arka yüzde de ilmekleri düz öreceğiz. Kenar ilmeğini aldım. İlmekleri düz örüyorum. Sadece ortadaki kesim yaptığım ilmeği ters öreceğim. Orta ilmeğime geldim bakın. Bunu ters örüyorum. Kalan 13 ilmeğimi düz olarak örüyorum.
sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar yeniden. Şu anda ön yüzdeyiz. Modelde 3. sıradayız. Tekrar kenar ilmeğini aldım. 2. ilmeğimi ördükten sonra artırmamı yapıyorum. Hemen şuradaki ajurlu modele başlayacağım. Artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kestim. Artırıyorum. Öndeki 2 ilmeği kestim. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Tekrar artırdım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Bakın ortadaki üçlü ilmeğe geldik. Kesim yaptığımız ilmeğin önündeki bir ilmeğe kadar. Tekrar burada 2. ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bırakıp bu 2 ilmeği ve soldaki bir ilmeği de alıyorum. Üçünü birden keserek örüyorum. Hemen modele burada da devam edeceğiz. Artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kestim. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Artırdım. Öndeki 2'yi kestim. Artırdım. Öndeki 2'yi kestim. Tekrar artırıyorum. Öndeki 2'yi kestim. Burada son 2 ilmek kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum yine. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Ön yüzde modelin 3. sırasında yaptık. Geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 4. ve sonuncu sıradayım. Kenar ilmeğini aldım. İlmeklerimi yine düz öreceğim hanımlar. Hepsini düz örüyorum. Sadece ortadaki kesim yaptığım ilmeğimi ters öreceğim. Bakın ortadaki ilmeğime geldim. Bunu ters örüyorum. Yine kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde ikinci modelimizi de yapmış olduk. Yine ön yüzde krem ipimi kullanacağım için sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. İşte hanımlar ikinci modelimizi de bu şekilde örmüş olduk. Şimdi 4 sıra krem ipimizle yine şu arayı ördükten sonra hemen model üzerinde göstereyim. 4 sıra krem ipimizle arayı ördükten sonra 3. modeli yapacağız. Yine 4 sıra ön yüzde düz arka yüzde ters krem ile örüp 4. ve sonuncu modeli yapacağız. En son yine ön yüzde düz arka yüzde ters 4 sıra ilmeklerimizi krem ile öreceğiz. Sonra bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Şimdi bu bölümü yapalım gelelim, ardından birlikte bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, toplamda 4 tane modelimi yaptım geldim. 4. pembe modelimden sonra ön yüzde düz arka yüzde ters yine krem ipim ile modelimi kurdum. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Öncesinde bakın pembe ipimi de kestim, ucunu buraya gizledim. Patiğimizin devamında krem ipimizi kullanacağız. Bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Bu aşamada haroşa örgü uygulaması yapacağız. Önce patiğimizin bu sağ kenarını, sonra da sol kenarını öreceğiz. Haroşa örgü örüyorum, yani düz örgü. 2. ilmeğimi ördüm. Şu 3. ilmeğim. Şu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Burada 13. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği bakın yer değiştiriyorum. 2. ilmekte ilk ilmeği şöyle yer değiştirdim. 13. ilmeğimi bu şekilde ördüm. Bilek ayrımında, yani şurada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bilek ayrımı şu bölüm sıkı ve sağlam oluyor. İlmekler arasındaki ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor. 13 ilmek buraya ördüm. Şişimizde 27 ilmek vardı. Bakın 4, 8, 12, 14 ilmek de burada kaldı. Buradaki bir ilmeği de sol tarafı yaparken keseceğiz. Şimdi hanımlar geri dönüyoruz. Buradaki 14 ilmek beklesin. Şimdi biz bu 13 ilmekle sağ kenarı yapacağız. Burada hanımlar yedek şişiniz varsa ilmekler şişte bekleyebilir. Yedek şişiniz yoksa da ilmeklerin içinden bir ip geçirerek bu ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi geri döndüm. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi sırasıyla haroşa, yani düz olarak örüyorum. Bu sağ kenardaki 13 ilmekle haroşa örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi geri döndüm hanımlar. Baktığımızda şurada bir diş haroşamız oluştu. Buradaki 13 ilmekle düz ön yüzde düz arka yüzde düz örmeye devam edeceğiz. Haroşalarımız oluşacak. Ben bu patiğimin şu kenarına hanımlar toplamda 16 diş, yani 16 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Ben patiğimin bu arka bölümünü ördükten sonra sizlere ölçüyü vereceğim mezura ile. Ona göre patiğinizin ölçüsünü siz büyük ya da küçük yapmak istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen ben sağ kenarımızı yapacağım, geleceğim, sonrasında buluşalım. Evet hanımlar, burada 16 sıra haroşam olana kadar ilmeklerimi ördüm ve geldim. Buradan şöyle boy olarak sizlere mezura ile hemen ölçüyü vereyim. Şöyle bakın, buruna sıfırlayarak, şu uç kısmına sıfırlayarak şöyle
ölçüyorum. Burası 18,5 santim kadar örmüşüm. Dediğim gibi bakın hiç esnetmeden, germeden ölçüyü aldım. Şöyle 18,5 santim. Burası, eğer ki sizler 40-41 numara yapacaksanız burayı bir 19-19,5 santim kadar örebilirsiniz. Yani buraya haroşaları örmeye devam edebilirsiniz. Daha küçük yapmak isteyenler de 17,5 santim kadar örebilir. 36 numara yapmak isteyenler mesela böyle haroşa sayılarını az yapabilirsiniz. Ölçümüz bu. Şimdi en son 16 sıra haroşamı ördüm hanımlar. Ardından ön yüzde de tekrar ilmeklerimi ördüm. Geri döneceğim çünkü sağ kenarda arka yüzde kesim yapacağız. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak gevşek, esnek bir şekilde kesiyorum. Gevşek kesiyorum çünkü patiğimizin arka topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız bakın V şeklinde ilmek yerleri var. Buralardan ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilelim diye böyle gevşek kesim yapıyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Şu kenarımız sağlam olsun diye hanımlar şuraya şöyle 2 tane zincir attım. İpimi buradan kesiyorum. Bu şekilde patiğimizin sağ kenarını tamamlamış olduk. Şimdi patiğimin sol kenarını öreceğim. Burada en son sağ kenar 13 ilmekti. Burada 14 ilmek kalmıştı. Bu bilek bölümünde hanımlar ilk 2 ilmeği birlikte keserek öreceğim. Çünkü burada da ilmek sayısı eşit olsun 13 kalsın diye. Bakın ikisini birlikte keserek ördüm. Haroşalarımı örmeye bu sol kenarda da devam edeceğim. 2 ilmek ördükten sonra ipimin ucunu yine buraya düğümlüyorum. Ardından ilmeklerimi düz olarak yani yine haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde de yine ilmeklerimi bakın kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine haroşa yani düz öreceğim. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarda aynı şekilde yapılacak. Sonuncuyu da yine ördüm. Geri döndüğümde hanımlar burada da bakın bir diş haroşa oluştu. Ben bu sağ kenara 16 diş yani 16 sıra haroşa ördüm. Sol kenarı da eşit sayıda yapacağım. Şimdi sizler de bu sağ kenarı ne kadar yaptıysanız sol kenarı da aynı sayıda tamamlayın. Gelin hanımlar sonrasında tekrar kesimimizi birlikte yapalım ve patiğimizin kenarlarına geçelim. Evet hanımlar 16 sıra haroşada bu sol kenara ördüm. Şimdi ön yüzde kesim yapacağım. Bu sağ tarafta arka yüzde yapmıştık. Sol tarafta ön yüzde kesimi yapıyoruz. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Patiğin üst bölümünü bitirdik. Şimdi şu kenarlarını öreceğiz. Videonun başında hanımlar burada misinalı şiş kullanabilirsiniz demiştim ama ben dediğim gibi şöyle yedek küçük şişlerle yapacağım. Misinalı şiş kullanırken zorlanıyorum çünkü. Şöyle burayı da açtım. Tekrardan şöyle keseyim. Yanlardan ilmekler çıkaracağız hanımlar burada. Sonuncu ilmeğimi tekrardan kesiyorum. İş ipimizi kırmadan aynı iple kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Bakın burada bir ilmeğim vardı. Bir diğer kenar ilmek yerine girdim. İlmeğin iki kanadına birden 2 ilmek oldu. Üçüncü ilmeğim 4, 5, 6, 7. Bu şekilde ilmekler çıkaracağız. Ben ortalama şu bölüme kadar burun kısmının şurasına gelene kadar buradan 44 ilmek çıkarttım. Siz buraya 16 değil de 18 sıra haroşa yaptıysanız 2 ilmek fazla çıkarırsınız. Yani 46 ilmek. Ya da buraya daha küçük yapacaksınız mesela. Buraya 16 değil de 14 diş haroşa yaptınız. Şu bölümden hanımlar kenar ilmek yerlerine gelerek şu burun bölümüne kadar geleceksiniz. Şu bölüme kadar şuraya kadar 42 ilmek çıkaracaksınız. Dediğim gibi ben bu sayıda buraya kadar toplamda 44 ilmek çıkarttım. Şuraya kadar toplam 44 ilmeğimi çıkarıp geliyorum. Evet hanımlar bu bölüme kadar 44 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi diğer şişimi alıyorum. Burun kısmı için de şu orta kısımdan 8 adet ilmek çıkaracağım. 1 2 3 4. Yine bakın burası başlangıç yeriydi. İlmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Şu 5, şu 6, şu 7, şu da 8. ilmeğim. Burun kısmından da 8 ilmek çıkarttım. Bir diğer şişimi de alıyorum. Diğer kenara 44 çıkartmıştım. Burada da diğer uca gelene kadar 44 ilmek çıkaracağım. Bu şekilde ilmeğin iki kanadına birden girerek
ilmeklerimi çıkarıyorum. Şu diğer uca gelene kadar hanımlar ilmeklerimizi yine diğer tarafta eşit olacak şekilde çıkarıp gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar da yine 44 ilmek çıkarttım geldim. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Ön yüzde ilmek çıkarttık, arka yüze döndük. Haroşaya devam edeceğim. Kenar ilmeğiyle örmeden alıyorum. Buradaki ilmeklerimi sırasıyla düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Önce bu ilk şişimizi, sonra burundaki 8 ilmeği, sonra diğer şişteki 44 ilmeği bu diğer uca kadar haroşa örelim gelelim. Evet, diğer uca kadar hanımlar gördüğünüz gibi ilmeklerimi ördüm. Şu kenarımızda bakın bir diş haroşamız oluştu. Buraya haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. Diğer uca kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Gidiş geliş yapınca bir diş haroşa olacak zaten. Bu şekilde yine diğer uca kadar öreceğim. Arka yüzde yine tekrar geri döneceğim. İlmeklerimi düz, yani haroşa öreceğim. Ben bu işleme hanımlar patiğimizin şu kenarında 5 diş haroşa olana kadar devam ettim. Bakın sayalım: 1, 2, 3, 4, 5. Bu bölümde toplamda 5 diş haroşa olana kadar patiğimizin kenar kısmını tamamlayalım gelelim. Ardından taban kesimine başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin kenarında bakın 5 diş haroşa olana kadar bu bölümü ördüm geldim. Şimdi burundan başlayarak taban kesimini yapacağız. Öncelikle bu ilk şişimdeki 44 ilmeğimi öreceğim. Burun kısmına kadar olan ilmeklerimizi hanımlar örelim gelelim. Evet, burun kısmına kadar olan ilmekleri ördüm. Şimdi burun bölümüne geldik. Buradaki 8 ilmeğimi de öreceğim. Şu 8. ilmeğim. Ardından yan taraftan 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Bu ilmeği de ortaya ekledik. Ortada 9 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Bu ortadaki 9 ilmeğimi öreceğim. Şu 9. ilmeğim. Yine bu defa da bu taraftan 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Orta kısımda böylece 10 ilmeğimiz oldu. Yine geri döndüm hanımlar. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ortadaki 10 ilmeğimi öreceğim. Ortada 14 ilmek olana kadar bu işleme devam edeceğiz. Şu 10. ilmeğim. Şimdi de yan taraftan 2 adet ilmeği keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledik. Ortada 11 oldu. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 11 ilmeğimi öreceğim. 11 ilmeği bu şekilde. Şu 11. ilmeğim. Yine yan taraftan böyle 2 adet ilmeği keserek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Orta kısımdaki 12 ilmeğimi öncelikle örüyorum. ...12 ilmeği ördüm. Ardından yan taraftan 2 adet ilmek keserek örüyorum. Böylece ortada 13 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Önce ortadaki 13 ilmeğimi öreceğim. Ardından yan taraftan 2 adet ilmek keseceğim. Onu da ortaya ekleyeceğim. Ortada 14 ilmeğimiz olacak böylece. Bakın 13 ilmeği ördüm. Yan taraftan 2 adet ilmeği keserek ördüm. Burada 14 ilmek oldu. Artık 14 ilmek üzerinden hanımlar patiğimizin bu taban bölümünü yapacağız. Yapacağımız işlem şu. Tabanda 14 ilmeğimiz var. 13 ilmeği öreceğiz. 14. de kesim yapacağız. Yani tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. 13 ilmek öreceğiz. 14'te kesimimizi yapacağız. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Yani 13 ilmeğimi öreceğim. 14. ilmekte kesimimi yapacağım. Bu şekilde bakın tabanda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Taban kesimini bu şekilde yapıyoruz. Kesimlerden sonra geri dönüyoruz. İpimiz yine karşıda ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Ardından diğer ilmekleri normal haroşa örüyoruz. Yani 13 ilmeği örüyoruz bu şekilde.
Bakın burada son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ipimiz karşıda. İlk ilmeği örmeden aldık. Diğer ilmeklerimi yine öreceğim. Taban 14 ilmek ile bu şekilde örülüyor hanımlar. Taban kesimi böyle yapılıyor. Bakın yine burada son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Şimdi geri dönüyoruz. Hanımlar biz bu kesme işlemine bu sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şimdi sadece tabanda kullandığım 14 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 14 ilmek ile şu arka bölümü öreceğiz. Yine haroşaya devam ediyorum hanımlar. İpim karşıda ve yine ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Yani kesim yaptım. 13 ilmek kaldı burada. Bu aşamada bakın V şeklinde kenar ilmek yerleri var. İlk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de bu arka kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim yine karşıda. İlmeği örmeden aldım ilk ilmeği. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Bu sağ kenarda dönüp ön yüzde ilmek çıkaracağım. Hemen burada da bakın ilk kenar ilmek yerine şuraya girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar arka bölümde. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrardan geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. İlmeğimi kestim, son 2 ilmeğimi. Geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Burada da yine sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası bu şekilde örülüyor hanımlar. Biz bu işleme şuraya ve şuraya gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam ediyoruz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar yerlerine gelene kadar ördüm geldim. Şimdi buradaki ilmeklerimi yine ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Artık patiğimizi tamamladık. İlmeklerimizi kesme zamanı. Bu şekilde ilmeklerimi esnek bir şekilde kesiyorum. Çok sıkarak kesmeyelim yine. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. Bu kenarımızda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hanımlar tığ ile hemen şöyle dibine batarak sık iğne oluşturuyorum. Bir tane de zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim. Şöyle sıkılayarak arka ilmek aralarına gizliyorum hanımlar şöyle. Evet, patiğimizi bitirdik. Bir de patiğime şöyle tek sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. Patiğimizi daha şık, daha güzel gösterdi. Hemen patiğin yapılışında kenar oyamızın yapılışında göstereyim. Yine şu pembe ipimi alıyorum. Önce pembe ipimle şöyle bir ilmek oluşturdum. Bu şekilde. İlk topuğumuzu bitirdiğimiz yerden itibaren şu ilmeğimi şu kenara sabitliyorum önce. İlmeğin iki kanadına birden girerek şuraya girdim, ilmeğimi sabitledim. Yapacağımız işlem şu: sıradaki kenar ilmek yerine girerek sık iğne yapıyorum. Ardından 3 zincir çektim. Sık iğnenin içine batarak bu zincirle şöyle bir kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. İşlem bu. Şimdi ikincisini yapalım. Önce sık iğne yapacağım. Sıradaki kenar ilmek yerine battım. Sık iğnemi oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine şöyle batarak bu zinciri burada sabitledim ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi buraya sabitliyorum. İkinciyi yaptık. Şimdi üçüncüyü de yapalım. Önce sık iğne yapıyorum. 3 zincir çektim. Sık iğnenin içine batarak kirpik oluşturdum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitledim. Kenar oyamız bu şekilde yapılıyor. Biz bu işleme patiğimizin çevresini dolanarak devam edeceğiz.
İlk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapıp gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı tamamladım. En son buraya da bir tane zincir çekip pembe ipimi de kesiyorum. Hemen pembe ipimin ucunu da arka ilmek aralarına girerek gizleyeceğim. Patiğimizi böylece tamamladık. Şöyle hanımlar, gayet güzel şık bir patik oldu. Görüntü itibariyle bakın. Şeklimiz şöyle. Bu şekilde hanımlar. Hemen patiğimi bir de makine ayağıma giydireyim. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi. Gayet kolay bir patikti. Çok şık, güzel, çeyiz içinde oldukça uygun bir model oldu hanımlar. 5 diş patik görüntüsünde dikişsiz, kullanışlı bir model. Evet hanımlar, patiğimizi de şöyle manken ayağıma giydirdim. Bakın, birlikte yaptığımız modelimiz. Çok şık, güzel, zarif bir patik oldu. Bu şekilde kenarlarımız, patiğimizin tabanı, topuğumuz. Model böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.